Evet arkadaşlar, Whitehouse Survival'a Kayıp Ganimet etkinliği geldi. Bence Whitehouse Survival'daki en iyi satın alım etkinliği. Ben kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Neden öyle düşündüğümü hızlıca anlatacağım. Bu etkinlikte neler yapacağız onu göstereceğim. Tüm paketleri satın alıp tüm bölümler ilerleyeceğim. Ve siz bu videoyu izleyerek arkadaşlar elinizdeki kazmaları daha az kullanarak maksimum ödülleri almaya çalışın. Kanalımda geçmişte daha farklı bunun videoları da var. İki videoyu kıyaslayarak en az malzemeyi kullanarak en yüksek bölümlere geçebilirsiniz. Şimdi tıkladığımızda 250 liraya buradan bir tane mitril veriyor. Zaten mitrilin fiyatı bu. Yanında ekstra bende ateş kristali veriyor. Kaynak, elmas ve 20 tane kar küreği veriyor. Ve bu kar kürekleriyle bölüm geçtikçe de orada seviye atladığımız için, bölümleri geçtiğimiz için ekstra ödüller veriyor. Yani 250 liraya bir tane mitril cebimize koyuyoruz. Yanında ekstra ateş kristali ve buradaki diğer ödüller ve aynı zamanda bölümleri geçtiğimizdeki ekstra ödüller geliyor. Şöyle tıklıyorum. Bu paketleri bir kere alıyorsunuz. Bir daha yenilenmiyor. Her biri inanılmaz bir şekilde ben karlı olduğunu düşünüyorum. Buradaki son paket 2500 liraya toplamda zaten 10 tane mitril alabiliyorsunuz. Yine aynı mantık. Ekstra ateş kristali bedavaya geliyor. 200 tane kar küreğinden gelen malzemeler de bedavaya gelmiş olacak arkadaşlar. Ekstra buradaki 25.000 elmas da cebimizde kalmış olacak. Şimdi bunları da alayım. Görevlerimiz de var. Günlük görevlerimiz. Ben sizler için aldım ve hepsini oynayacağım. Günlük görevlerimizde de böyle bir sistemimiz var. 23 saatte bir, yani bir günde bir, 24 saatte bir buradaki görevler de yenileniyor arkadaşlar. Ben her gün paket alarak bunları da tamamlayacağım. Şimdi 575 tane kayıp ganimetimiz var. Maksimum seviyeye gitmeye çalışacağım. Umarım bu video işinize yarar ve en az malzemeyle hızlıca bölümleri geçersiniz arkadaşlar. Ben direkt ilk bölümde tek attım ve geçtim. Gecenin içinde video çekiyorum. Umarım video işinize yarar. Umarım bölümler haritada sizlerle aynı şekilde olur. Niyetim tamamen arkadaşlar sizin daha az malzeme kullanarak yüksek ödüller almanız. Bazen bazı kişilerde harita daha farklı oluyor ama benim maalesef yapabileceğim bir şey yok. Bazı bölümlerde üçüncü aşamada bende farklıdır. 4'te tekrar sizinkiyle benimki aynı olabilir. O yüzden videoyu sonuna kadar kesinlikle izlerseniz daha yüksek aşamaya daha az malzemeyle gidebilirsiniz. Sağ tarafa tıkladım, yokmuş, soldaymış. Bu arada videolarımızı izleyen arkadaşlarımızın henüz %45'i kanalıma abone değil. Hemen bir abone ol tuşuna basarsanız, destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Selçuk, hoş geldin. Hoş buldum. Ben senin peşine deniyorum. Sus, Birebir konuşma, dur seninkiyle dur aynı dur dur çıktı. dur. Şimdi konuş. Alo. Oğlum, ses seviyen çok yüksekti. Milletin var ya, uykusunu uyandıracaksın. Kanka, niye söylemedim? Oğlum, ne söylemedin mi var? Direkt durdurdum zaten seni. Bu arada bu saatten sonra tamamen sohbet muhabbetle bölümleri geçeceğiz arkadaşlar. Çok fazla bölüm var. Bedava aldığımız ödüller de tamamen bunlar aslında. Bunlardan bahsediyordum. Aşama ödülleri. Burada tıkladığımızda şöyle görebiliyorsunuz. 16. aşamada ekstra bir şey varmış. Bize bir tane sandık veriyor. Sandığa tıkladığımızda mitik parça, esans taşı, 3 tane sandık, 3 saat hızlandırma. Ama buradaki şeyimiz bize ekstra birlik saldırısı veriyor. Eğer sizin bu ada parçanız full seviyede değilse kesinlikle zaten bunu alın. Full seviyedeyse de muhtemelen ya sandığı alırsınız ya da herhalde esans taşını falan alırsınız diye tahmin ediyorum. 18. seviyede, 20. seviyede, 22'de bu şekilde ada parçaları veriyor. 35'in devamı 37, 38, 39, 40'a kadar devam edecektir diye tahmin ediyorum. Çok şey yapmadan, zaman geçirmeden hızlıca bunu, bölümleri bulayım. Bu videoya özel şey koyalım Selçuk. Hı. Bu videoya 1000 beğeni gelirse eee, yorumlarda en çok beğenilen şeyi yapalım. Oyunda ya da kanalda. Anlatabildim mi? Kanka bizimkiler gelir. Ya mesela Erkan yorum attı. Şunu yapıp video çeksene kral ya da şunu yap diye, absürt bir şey de olabilir. 1000 beğeni gelirse en çok beğeni gelen yorumda ne yazıyorsa onu yapalım. Böyle değişik bir konseptimiz olsun. En kötü yapmayız sanki. Ne olacak? Canımızdan mı gidiyor? Canımızdan. Yapabileceğimiz bir şeyse Laf yaparız. ağızdan bir kere çıktı. Yapamayacağımız bir şeyse de yok, yani ne yapalım arkadaşlar. Bu arada keyfim çok yerinde. Sebebini bilmiyorum. Umarım sizin de keyfiniz çok yerindedir. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Maşallah bendeki şansa.
Bakarsanız ustamın elinden hiçbir iş gelmiyor. Bunu çektikten sonra yarın gece de şey var, Rüyavari var. Evet. Yine buna benzer bir şey. Bu sefer de sesin az geliyor. Dur arttırayım. Ha, konuş. Rüyavari var. Evet, Rüyavari'nin biliyorsunuz arkadaşlar önceki videoları izleyebilirsiniz. Yeni bölümler gelecek ve ben bu gece 3'te canlı yayında olacağım. Muhtemelen 3'te açmayız yayını. Kaçta açalım? Böyle bu gece 1-2 gibi bir yayın açalım. Şeyde devam ederiz. Gece 3'te de Rüyavari'yi yaparız. Yine Şölen, ben Selçuk. Şölen de müsaitse ekip toplansın ve uzun 1 saatlik video atalım. Çünkü o videoyu izleyen her arkadaş şey diyor. Kesinlikle her geldiğinde bunu at. Çok işimize yarıyor diyorlar. Onu yapmaya devam edelim. Bu gerçekten çok faydalı ya. Faydalı da bizi biraz sinir krizine sokmuyordu değil Selçuk Ha şimdi. tabii canım. O ya bunaltıyor. Ama mesela 250 lira paketi almam gerekseydi o sen yayında oynarken hani ezberliyor ya insan. Paket Evet. almana gerek kalmıyor. Çok faydalı kullanıyorum. Kendi Kesinlikle. başıma oynasam büyük ihtimal 250 bin lira harcayacaktım yani. Yo, yo, o çok rahat faydası oluyor kanka. Çünkü bazı bölümlerde ben de diyorum ya, ilk bölümü kaybedelim. Bir haritayı ezberleyelim. Sonra ezberledikten sonra ben de seriye bağlıyorum. Ezberlemeyince çok gereksiz haklar gidiyor yoksa. Ben bu arada şu an herhangi bir mantık yürütmeden arkadaşlar direkt tıklıyorum. Amacım tamamen videonun süresini uzatmadan size tüm bölümleri, yani gidebileceğim yere kadar gitmek. Çok kazma var. 492 tane kazmamız var. Evet. 3 mü 2 Evet, midir? haşerelerden de kurtulduğuna göre daha mutluyum. Herhalde keyfim o yüzden var biraz. Yayındakiler bilir ama videodakiler bilmiyor herhalde. Dün attığım videoda anlattım kanka. Yani şey, tek attık. Ya şöyle, canlı yayında da anlattım, videoda da anlattım. Gerçekten tatsız bir durum. Ama ben bir tık alışkınım galiba böyle durumlara. Şu ana kadar yaşadığım evler böyle, açık konuşmak, biraz daha dürüst olmak gerekirse, çok böyle lüks evler herhalde olmadığı için abi. Bu tarz şeyler yaşıyorum. Ama şey, şu anki evim gayet aslında yeni falan. Bu sefer de biraz benim acemiliğime geldi diyebilir miyiz? İyi niyet diyelim kuş yuvalarını yıkmazsam. Yani öyle desek daha iyi olur tabii. Neyse, öğrenmiş olduk abi. 10 gün sonra doğum günüm arkadaşlar. Doğum günü dileklerinizi alırım şimdiden. Bu yaş benim için biraz daha özel diyebilirim. Çok da özel değil aslında. Çok doğum günlerini önemseyen bir insan değilim. Ama 30 yaşına giriyorum 10 Haziran'da. Uzay yaş sendromu varmış. Ben çok öyle şeylere kapılacağımı sanmıyorum kanka ya. Bilmiyorum. Hayat güzel işte, gelip geçiyor. Yaşıyoruz. Eskiden 30 yaş daha büyük değil miydi? Çağrı 30 yaşındaki adamlar böyle saçlı sakallı böyle. Şimdikinin 40 yaşına bedelli. Eskiden 30 yaşı geç. Ben sana şeyi söyleyeyim kanka. Ben işte küçükken böyle daha evdeyken 13-15 yaşlarını hatırlıyorum. Ya mesela bir kuzenim vardı 24 yaşında, 25 yaşında ya da, böyle ailedeki herkes ona inanılmaz böyle bir yetişkin gibi falan davranıyordu. Şey diyordum, vay be, artık o da hani amcamlarla oturup sohbet edebiliyor. Dedemlerle oturup insanlar, kuzenlerim falan 24-25 yaşında evlenip hemen çocuk falan yapıyorlardı. Şu an günümüzün yetişkinlik oranı bence daha da böyle şey oldu. Bayağı 30'lara falan çıktı. Çıktı, evet, eskiden çok daha şeydi yani bu yaşlar. Üstüne şey mantığı vardı ya askere git gel evlen. Evet, evet. İnşaat şirketinde çalışırken Yozgatlı bir arkadaş vardı, çalışıyordu orada. Kaynak ustasıydı herhalde. Ben de orada şeflik yapıyordum. Şey diyordu, bizde askere gidip dönüp hemen evlenilir. Evlenildikten sonra da hemen çocuk yapılır. Yapılmazsa garipsenir falan diyordu.
Çorumlu muydu, Yozgatlı mıydı emin değilim. İlk defa orada çok şaşırmıştım. Ya bu arada tüm Yozgat'ta, Çorum'da böyle bir şey olduğunu sanmıyorum da onların köyünde falan belki öyledir. Anadolu Bu akşam, kesiminde biraz bu öyle. akşam yayındaki Sivas lincinden sonra şeye yemeyelim. Şey, şehirler hakkında kötü yorumlar Aynen. yasak. Başımıza bir iş gelmesin abi. Ya biz bazen bazı gerçekleri kabullenmekte zorluk çekiyoruz millet olarak. Oğlum arkadaşlar ben çok şanssızım ya. Zaten şu videoyu izleyip de benim kullandığım malzemenin onda birini falan kullanırsınız herhalde. Ben boşa tıklayıp... Aa, hayır hayır hayır. Hiç sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. Bir tık odaklanayım. Ne dedin Selçuk? Biz biz diyorum bazı şeyleri fazla benimseyip önemsediğimiz için böyle, kötü yorumlarda kötü değil aslında eleştirilerde kabullenemiyoruz. Ya bazılarını kabullenip şey yapıyoruz da bazıları çok da kabullenecek eleştiriler de değil kanka ya. Oğlum Benim Travis Scott konserine 30.000 vermek. o çok şey geliyor bana ya. Ha, verirsin de adam konsere gelmemiş diyorlar Selçuk. Ben de ilk kez bir şeye denk geldim. Ben de bilmiyordum. Hosted by diye bir şey yazıyormuş. O ne demek? Hosted bir Benim şeye anladığım, katılmak, hostlamak yok. Neydi? yani Öyle bir hosted şeydi. by Travis Scott. Travis Scott'ın, reklam yüzünü kullanabilirsin. İsmini, reklamını, müziklerini, her şeyini kullanabilirsin ve bunun Travis Scott'ın buna izni var, haberi var. Ve bu süreçte 15 dakika, 20 dakika gelip sahne almış, gitmiş. Olay buymuş. Konser değilmiş aslında. Gelmiş mi 15 dakikalığına? Gelmiş, gelmiş. 15 dakika görmek Ama için mi tabii şey biraz şey yapmışlar? yapmışlar, biraz manipülasyon yapmışlar. Böyle yüzü kapalı halini koymuşlar, çekmemiş ama adamın yüzü açık hali falan da var. Oğlum Mesela adam konserde yüzü açık hali yok ki konser sırasında. Full şey, var maskeli. var bir tane var. Ben gördüm videoda biri O çekip atmış. AI değil mi o? Yok. Bir de şey var mesela bir gün sonra Paris'te kız arkadaşıyla o kız arkadaşı yüzü kapalı haliyken önünde duruyor o konser alanında. O kadın orada da var yani. İşte böyle dertlerimiz olsa keşke ya. Travis Scott konserine gidiyoruz ve Travis Scott gelmiyor. Derdin güzelliğine bak. Nasip olur mu? Ay, Kanye West'in Evet. güzel de oraya gidilirdi ama. Selçuk, bugün daha bu videoya girmeden 20 dakika önce YouTube'da bir tane yorum okudum. Bir tane arkadaş şey yazmış. YouTube'da canlı yayında denk geldim. Kaydırırken akışta canlı yayında. Bir iki aydır böyle canlı yayınlarını, videolarını falan arada sırada girip izliyorum falan demiş. Videolar falan atıyorsun, anlamadığım bir şey var demiş. Bu oyunda demiş hiç böyle ayda demiş bir tane savaş videosu atıyorsun demiş. Bir ayda bir kere savaşıyorsunuz demiş. Ayda demiş 20 kere etkinlik gelip paket alıp onun videosunu atıyorsunuz demiş. Bu nasıl bir oyun hocam, anlamadım demiş. Az kanka düşündüm, kanaldaki videolara falan biraz baktım. Hani gerçekten biraz öyle öyle gibi yani. Bir tane iki tane savaş var. Geri kalan paso şey, etkinlik üstüne etkinlik. Ya ben bu oyunun artık şeyini kabul ettim. Bu oyunda, savaştan çok sosyallik ve, para harcama ön planda. Mesela bu tür etkinliklerden eğlenen insanlar var. Hani bulmaca bulurken belki adam kazmayı yaparken eğleniyordur, para yatırıyordur. Bazı insanlar sırf görünüm için, sırf avatar çerçevesi için para yatırıyor. Orada Olabilir, mesela bilmiyorum. mitrili almıyor, gidiyor görünüm alıyor. Adamın da hoşuna giden bu. Ya evet, olabilir. Bazı oyuncular kahramanın görüntüsü için kahramanları alıyordu falan. Bu oyun artık böyle hard savaş oyunu mu desem bence çok değil böyle. Hard değil yani, savaş oyunu bile tartışmaya biraz şey Ya bir kanka. tane balina rally açacak. Katılacaksın. Bu kadar ekstra bir şeye gerek yok. Zaten Black Death diye biri var. Videosunu çekecek. Diyecek ki şu kombinasyonla saldırın. Bu o kahraman çok iyi. Bak, rallini aç, katıl. Aynı zamanda 2 rally aç, bitti. Yani yine neyse, şey yapmayalım da çok geliyor gece. Linç yemeyelim. Güzel güzel. Seviyoruz oyunumuzu. Herhangi bir sponsorluk almadım arkadaşlar. Sadece keyfim yerinde. Tadımı kaçırmak istemiyorum. Hayırdır birader, sen şu Games'ten sponsorluk mu aldın demeyin. Abi Century Games'i gömmedik mi az önce? Sen de şey videosu çektik ya Selçuk. Soru cevap videosu. 50 He. dakika.
Bir tane arkadaş altına şey yazmış. Birader yalan söyleyip duruyorsun bir saattir demiş. Şey demiş. Çok belli demiş işte oyun sana sponsor niye çıkıp söylemiyorsun bunu. İnanmamış kanka videoda anlattıklarımıza şeylere falan. Bak, bu oyunun Çağrı'ya sponsor olmadığını biliyorum. Bu oyunda bir şeye emin olabilir herkes. Centur Games çok fazla para harcamayı seven bir kurum değil. Evet. Ben bunu anladım. Kesinlikle para harcamayı sevmiyor. Reklamlara harcıyordur belki ama yok Kanka yayıncıya para vereyim, reklam mı yapsın? yok bak LinkedIn diye bir site var ya o şey uygulama var ya Hı. kanka biliyorsun bu genelde CV CV'lerini mivi paylaşıyor. paylaşıyorlar şey yapıyorlar. Onu da kullanıyorum ben. Eskiden aktif kullanıyordum. Şu an öyle hesabım var. Century Games falan takip ediyorum. Ne yapıyorlar diye bakıyorum kanka. Adamlar bir Century Games Akademi diye bir şey oluşturmuşlar tamam mı? Orada öğrencileri oyun yaptırıyorlar gençlere. Ne kaldı? İki mi kaldı? Ha, oyun yaptırıyorlar kanka. Çok güzel bir oyun oluyor diyelim. Birinciye şey ödülü veriyorlar. 100 dolar. Adamlara bak gençlere, $100. öğrencilere oyun yaptırıyorlar. Ve oyunu beğenirlerse tüm hakları onların oluyor. Karşına 100-200 dolar bir şey veriyorlar. Bak şakasız yayınladıkları ödül miktarı falan belli. LinkedIn'de duruyor yani. Ee, Ve oyunu yarın öbür gün beğenirlerse piyasaya sunup milyonlar, milyarlar kazanacaklar. Onlara bile, oyunu yapan öğrencilere bile para vermiyorlar. Neyse çok da şey Abi. yapmayalım da şimdi başımıza iş gelmesin dur. Ama bak şey düşün. Mesela Jordan ayakkabıları falan var ya. Hı hı. Hiçbir Bu reklam adamlar değildir bu arada arkadaşlar. yok canım Keşke Jordan keşke olsa. reklam olsa. Mesela şey adam bir şey üretmiyor Jordan. Sadece ismini kullandırtıyor ve Evet, bundan dünya kadar para kazanıyor. Demek ki her zaman reklam yüzü olmak üretmekten daha faydalı bir şey. Para konusunda en azından. kesinlikle. Siz de arkadaşlar benim yüzümü, sesimi, kanalımın ismini reklam Ruhumu. karşılığı kullanabilirsiniz. Şartları Instagram'dan mesaj atarsanız konuşabiliriz. Kesinlikle. Her türlü sponsorla. Alınır. Kanka geçen yayında sen yoktun Selçuk. Yayın için arka plan düşünüyorum dedim ya sana da gösterdim Hımm, hatta. Orada evet. şey neydi onun adı? Yayının arkada 10 tane falan çerçeve var. Birisi şey yazmış. Kral sponsorluk alıyor musun yayının arka planı? Resmimizi koy. Oraya bile sponsorluk alacağız neredeyse. İşte Lan Brezilya takımların formaları gibi her yerde bir şey yazıyor. aynen. Bu arada Dünya Kupası geliyor. Ne düşünüyorsun? Bugün bir şeyimiz Var mı vardı. favori takımın? Türkiye tabii ki o ne demek? Ya, tabii canım o zaten ayrı da. Gibi Türkiye yani. olmazsa hadi şeşkaza bir yani kaçırdık finalde ufak bir farkla kaybettik. Kime kaybederiz? Bilmiyorum da geçen şeyi izledim. Brezilya'nın Dünya Kupası reklamını gördün Tanıtım mü? videosu değil mi? Tanıtım Ha, videosu. çok Güzel güzel. yapmışlar. En sonunda Neymar falan geliyor. Ama ben Brezilya'nın hiçbir şey yapabileceğini sanmıyorum. Bence Brezilya bizim de öyle devri şeylere bitti. ihtiyacım bir Tarkan şarkısına ihtiyacımız yok mu be Yok marşına? kanka ya. Niye yok biliyor musun? Geçti mi diyorsun? Hımm. Yaptı zaten. Hani bazı şeylerin devamı olmuyor ya. Eski filmlerin tadı çıkmıyor artık şey hani. Yeniler eskilerin şeyini vermiyor muhabbeti var ya. Gerek yok. Yaptı adam en iyisini. Bence onunla devam işte. Var mı favori, şarkıcın ya grubun manifest hariç sence kim milli marş yazmalı? Şeyin videosu çok güzel. Oğuzhan Koç'un videosu var ya makara yaptığı. İzledin mi onu? Bu herkes Hangisini milli ya? marş çıkarmış ya. Onunla alakalı dalga geçmiş biraz iki kişi. Abi videoya denk gelirseniz izleyin. Benim aşırı hoşuma gitti. Çok güzel tiye alıp şaka falan yapmış. Kendi şarkılarına yormuş. Bazıları da çok güzel olmuş bu arada. Ama komik video. İzle. Hatta şeyden sonra izleyelim bu videodan sonra. İzleteyim sana Selçuk. Senin var mı favori takımın bu Şey, arada? ne bileyim bir tık İspanya alacak gibi duruyor ya. İspanya. Geçen sene diyorum pardon 4 yıl önce Arjantin almıştı. Ee, Hatta şöyle bir bilgi vereyim size. Benimle ilgili çoğu kişi belki bilmiyordur. Ben bu YouTube kanalım olmadan önce Sokrates Dergi diye bir dergide çalışıyordum. O zaman da Dünya Kupası zamanıydı. Dünya Kupası'na özel bir sayı baskı çıkardılar. Normalde dergi kısmı yok, sadece YouTube kanalı var. Sokrates Dergi'nin son sayısının eğer alırsanız içinde yazarlar kısmında yani katkıda bulunanlar kısmında Çağrı Şahin yani ben de varım. Öyle bir bilgi olsun size. Bekliyor muydun Selçuk bunu?
Beklemiyordum. Sokrates dergi. Ben dergici bir insan değilim ya. Yani belki Eskiden i kupon toplardım. ilgilisi falan bilir belki ya. Aynen, Bilmiyorum. tabii canım. Yanlış yere tıklayıp duruyorum ya. Peki maçların sabah 5, 6, 7'de olması. Amerika muhabbetine izleyeceğiz Aynen artık. öyle. Zaten kanka gece 3'e kadar bekliyoruz. 5'e kadar da bekleriz sanki ne olacak? Önemli Ha, maçları 5'e tabii. bekle, 7'ye, 7'den de işe git, gel yine aynı. Aynen. Uykuca bizim, ay, ülkece bizim bir 3 gün kapatılmamız gerekiyor. 3 gün evden çıkma yasağı olacak. Full yatış. Ya bazen pandemi özlüyorum biliyor musun? Hıı. Ben çok özlüyorum. Ya, Allah yaşatmasın bir daha öyle bir Tabii şey de canım. tabii. Kayıp. Her şey Allah rahmet eylesin kilitlenmişti. kayıplara da. Ama o pandemi sürecinde ne sosyal medyacılar patladı be. Oğlum dünyanın düzeni değişti ki. Eve yemek Evet, değil söyleme mi? kültürü, dışarıdan alışveriş yapma kültürü şeyi. Her şey oradan geldi zaten. E-ticaret muhabbetleri oradan patladı. Ya, ben şeyi fark ettim, pandemiden sonra böyle kafelere gidemiyorum. Kafede bir saat vakit bana gereksiz gibi geliyor. Şey kafasına girdim, burada atıyorum 1.000 lira hesap vereceğim, gideyim evimde 1.000 liraya şunu yapayım ya da bunu yapayım. O pandemiden sonra çok oluştu bende. Artık daha evcimen bir insan oldum. Bir rahatlığı var ya. Orada sonlara doğru geldik kanka. Kaça kadar gelmişiz? Ben hızlı hızlı basıyorum. Birçok da hata yaptım. 32. aşamadayız. 33'e geldik. 50 tane şeyimiz kalmış. Normalde biraz daha düzgün oynasam muhtemelen bir aşama daha geçebilirdim. Çünkü artık siz de fark ettiyseniz bölümler ilerledikçe zorlanıyor ve daha fazla malzeme kullanıyorsunuz. Neyse ki sponsorumuz Century Games bize her hafta zaten gerekli Frost'u atıyor sağ olsun. Tabii ki, tabii ki. Bunu ciddiye alan da olmuş. Gerçekten oyun kimseye Frost atmaz. Bak sponsorluk bile yapsa çağrıyla büyük ihtimal diyecek ki sen bir hesap aç kardeşim. Biz sana haftalık 10.000 elmas atalım 10 tane de Yo mittil. yo Frost'lar atıyor kanka. Frost. Yo ciddi Ha, söylüyorum. Frost'lar şeyi atıyor, yayıncıları atıyor ama şu an galiba 3-5 yayıncıya falan atıyor. Hepsi de yabancı diye biliyorum. Konuştum birkaç tanesiyle çünkü. Ama çok akıl kârı değil gibi geldi bana. Bilmiyorum herkesin kendi tercihi tabii. Bilmiyorum ya. Nereden Ya çıktı bazı kanka? oyunlar var kanka yayıncısını yurt dışına götürüyor. Maça gönderiyor. Ne bileyim etkinliğe gönderiyor adamlar. Canım PUBG'de böyle şey popüler falan olduğumuzu düşünsene öyle bir şey olsaydı. Bu nerede lan Ya bunlar? LoL'de dünya finalinde şey bu turnuvada finalde adamlar Çin'de stadyumda yapıyor 100-150 bin kişi. Abi onlar eskiden Deli inanılmaz manyak. popülerdi ya. Şey maçlarını hatırlıyorum. Yani Dünya Kupası, Avrupa maçları falan. Aa Mer bitti. bitti. Tamam. Arkadaşlar şu anda 34. aşamaya kadar geldim. 34'te bitirdiğimde bunu da alacağım. Sonrasında ada parçası vermiyor. 35-36 bu şekilde iniyor. Sabit bu ödülleri veriyor diye hatırlıyorum ama siz muhtemelen bu videoyu izleyen arkadaşlarımız 38-39'lara kadar rahat bir şekilde gelecektir diye tahmin ediyorum. Sabit 30 donanım. Abi ödüller falan cidden inanılmaz iyi ya. Hani bu etkinliğin şeyine göre eğer oyuna para yatırıyorsanız, bütçe ayırıyorsanız normalde çoğu videomda para yatırmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın diyorum. Para yatıran oyuncular için söylüyorum. Bu arada şunun da hatırlatmasını yapmak istiyorum. Arkadaşlar oyuna uzun süredir para yatırmıyorsunuz. Oyundan çok keyif almıyorsunuz. Sırf bu karlı diye gidip almayın. Hani oyunu çok fazla ciddiye alıyorsanız ve gerçekten bir bütçe ayırdıysanız gidin bunu alın. Onun dışında şurada alacağınız ve burada gelecek ödüller de sizin hesabınızı böyle uçurmayacak. O yüzden hiçbir şekilde gaza gelmeyin. Sadece oyuna bütçe ayırıp oyundan keyif alıp para atmayı düşünen ve planlayan arkadaşlar bunu alsın. Bu arada bu videonun açıklamalarında yorumlara iki tane Playsal indirim kodu yazacağım. Oradan Frostar'ları uygun bir şekilde alıp paketleri çekebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.